Evet dostlar, selamlar. Ne yapıyoruz? Yine bugün bahçeye gideceğim. İş çok. Havada güzel. Bugün artık montu yanıma almadım da çantaya koydum. Bu haftaki bisiklet sporumuzu da yapmış olalım. Yaz geliyor çünkü. Biraz kilo vermemiz lazım. Bir 10 kilo kadar fazlamız var. Hem onu halledelim hem biraz bahçede çalışalım. Sezon çünkü Ankara'da yavaş yavaş gelmeye başladı. İşte yarından sonra akşam sıcaklıkları 10 derecenin üstüne çıkacak. Artık ekim için vakit tamamdır. Zaten fidelerimiz de iyice olgunlaştı. Bugünkü iş tanımımızda neler var? Özellikle damlama hortumlarımı bugün bitirmem lazım. O işleri bitireceğiz. Geçen gittiğimizde yarım kalan bir şeyimiz vardı. Ağaçların altında çapa yapılması gereken, çünkü ot çıkmış. Onu halledeceğim. Yapabilirsem ağaçların sulama havuzlarını ayarlayacağım. Çünkü onlara da boru çekeceğiz daha sonrasında. O şekilde işlere gideceğiz. Bir de bakalım, benim aküler bir bozulduydu. Onlara biraz saf su falan ekledim de onları kurtarmaya çalışıyorum. Belki onunla ilgili de bir video yapabiliriz. Hani en azından deneyimlerimi orada paylaşmış olurum. Şimdi yolda çekim yapar mıyım bilmiyorum. Bakacağım. Herhalde yapmayız. Çünkü daha önce yapmıştık zaten bunu. Çok özel bir şey bulmazsak bahçede görüşmek üzere diyorum o zaman. Hadi bakalım. Kesinlikle güvenlikten taviz vermiyoruz. Önce sağlık. Evet, bir eldivene ihtiyacımız var ya. Eldivenler iyice gitmiş artık. Hadi gidelim artık. Evet dostlar, tekrar kamerayı açtık. Yolun yarısını atlattık. Az kaldı. Bundan sonrası şurada bir yokuşumuz var. Orayı atlatınca ondan sonra zaten yokuş aşağı ve düz yol olacak. Ya aslında çekmeyecektim ama baktım yolda giderken kendi kendime konuşuyorum. Ya bu bisiklet de enteresan bir şey. İnsan hep bir şeyleri düşünerek gidiyor herhalde. Farkında olmadan konuşuyorsun böyle. Dedim bari konuşuyoruz. Sizlerle konuşalım. Hem sohbet etmiş oluruz. Diye düşündüm. Ya bu bisiklet işi nereden başladı? Aslında belki de biraz ondan bahsederim diye düşündüm. Ya ben bisikleti aslında tabii çocukluğumuzda sürmedik değil. Sürdük de benim kendi bisikletim yoktu. İşte babamdan kalan bizim eski böyle kalın demirden bisikletler vardı. Kobra idi ismi. Hiç unutmuyorum, markası da öyle bir şeydi galiba. İkinci elden almıştık onu bir yerden de. O zaman bir bisikletim oldu işte. Ondan sonra hiç bisiklete binmemiştim. Bu pandemi döneminde uzun zaman dilimi evde kalınca dedim ya bir şeyler yapayım. Hem biraz hareket olsun. O ara işte bir bisiklet aldım. Bu benim ikinci bisikletim tabii. Aman ablacığım dikkat. Bu benim ikinci bisikletim, elektrikli olan. Bir de normal vitesli 27 vites miydi? 27 vitesli bir güzel bisikletim var. Bir dönem bayağı haftada 3 tur falan çıkıyordum yani. Haftalık 30-40 kilometre. Yani her turda 30-40 kilometre olacak şekilde bisiklete biniyordum. Güzel kilo verdiriyor ama işte işti güçtü falan derken şey yapamadık. Ya spor yapmak için ideal aslında. Ben çünkü daha önceki işimden dolayı şu an çalışmıyorum. Şu an emekli oldum da. Daha önceki işimde pek bizim saat kavramımız yoktu. Yani planlama,
düzenli bir salona gitme gibi bir lüksümüz maalesef yoktu. Öyle olunca ben de dedim hani bisiklet alalım. En azından sporu istediğimiz zaman, istediğimiz saatte yaparız. Çünkü bisikletin öyle bir güzelliği var. Hani kapının önünde duruyorsa eğer, canın ne zaman isterse, hangi saatte isterse, yeter ki hava müsait olsun, alıp çıkabiliyorsun. Öyle bir güzelliği var. Ya bence herkesin de bir bisikleti olmalı ya. Gerçekten. Yani spor yapmak istiyorsan, eğer vaktin de yoksa, hani böyle bir salona gitmek istemiyorum diyorsan, bundan daha ideali yok yani. Ha gayret. Yokuşa gelince biraz hafiften zorluyor. Ya bir de bence hayatta inandığın gibi yaşamak diye bir şey var. Şimdi bizim herhalde en temel sorunumuz bu. İnandığımız gibi yaşamıyoruz. Herkesin ağzında kendine göre bir ideolojisi, düşüncesi, bir ne bileyim fikri olabilir. Ama hani davranışlarıyla idealleri birbiriyle pek uyuşmuyor, çelişiyor. Mevlana'nın da dediği gibi. Ne göründüğü gibi oluyor, ne olduğu gibi görünüyor. Yani bu bisikletle bahçeye gitme meselesi, hani ben şunun için de düşünüyorum. Sonuçta bu biraz daha doğaya hani saygı açısından da olması gereken bir davranış diye düşünüyorum. Yani bir yandan sağlıktan bahsediyoruz. Organik tarımdan bahsediyoruz. Bir yandan da yani bakkala gitmek için bile arabaya binip gidip geliyorsak olmuyor, yanlış. Hani diyeceksin ya senin bindiğin bisikletten ne olacak? Doğrudur. Bir şey olacağı yok zaten. Olacağı olsun diye yapmıyoruz bu. Bu önemli olan kendi vicdanımız. Vicdan en önemli. Bence bir insan için en önemli şey. Akşam yattığında kafanın rahat olması. Hangi işi yapıyorsan ol, ne yapıyorsan yap. Eğer akşam rahat değilse, kalbin rahat değilse hiçbir anlamı yok. O su gibi aktık bak burada. Çok güzel. İşte bisikletin de bu tarafı güzel. Yani devamlı spor yapmıyorsun. Biraz pedal sallıyorsun. Biraz yokuşa geldi mi kendini rahat bırakıyorsun. Alıyor o seni götürüyor. Hani böyle birlikte güzel bir aktivasyon oluyor. Hem de spor oluyor. Şimdi bundan sonrası yokuş aşağı. Oo, göl başına şöyle bir bakalım yukarıdan da. Süper. Süper. Biraz kontrollü iniyorum burada çünkü frenlerimin ne alemde olduğunu bilmiyorum. Sakin olalım, sakin inelim. Ya rüzgar hala buz gibi esiyor ya, anlayamadım arkadaş. Bu sene bir tuhaf yani. Mayıs'ın bugün 22'si, yarından sonra Ekim'e başlayacağız. Yani yarından sonra ısınacak ama rüzgar hala soğuk esiyor. Yani adamı üşütüyor. Yani kamera çekimin başında üstümde tişörtle çıktıydım yola da baktım olacak gibi değil, durdum arada montu giydim çünkü üşüdüm. Bayağı soğuk yani, adamı çarpar. Ya her şey değişti ya, hiçbir şey eskisi gibi değil. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Yaşlanıyor muyuz neyiz anlamadım yani, hep geçmişi yad ediyoruz ama yani bugün şartlara baktığında imkanlarımız daha yüksek, her şey elimizin altında, her şeyi alabiliyoruz. Ama ne bileyim be, ya bunun herhalde altında yatan neden yaşlılık mı, yoksa hakikaten gerçekten hayat giderek daha mı zorlaşıyor, anlayamadım yani. Anlayamadık.
Evet arkadaşlar, adrenalin vallahi tavan yaptı. Biraz önce şu ara sokaktan geçerken köpekler böyle biraz bizi bir heyecanlandırdı. Ya normalde köpekten korkmam ben kolay kolay da, hani sokak köpeğinden falan. Arada bir bahçeden kaçmış herhalde. Rottweiler mıdır nedir? Yani tehlikeli köpek ya. Vallahi bu vatandaşın bu kedisine köpeğine sahip çıkması lazım arkadaş. Çoluk çocuk olsa ne yapacak? Ya orada bir tane bir uyuz köpek var. O eğer geçtiğimde havlar. Ondan pek şeyim yok da. Bu biraz beni korkuttu açıkçası yani. Çünkü bazı köpek cinsleri var. Rottweiler gibi, Pitbull gibi ya da ne bileyim işte bu Belçika kurdu gibi falan. Bunlar biraz kontrol etmesi zordur. Karakterleri biraz serttir bunların. Yani öyle durla falan filan da şey yapmak çok zor. Kontrol etmek. Vallahi iyi atlattık. Allah'tan sahip çıktı da içeri soktu. Köpekten kaçarak kurtulamayız arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bisiklet sürücüsüysen eğer kaçmayacaksın, duracaksın. Bisikleti köpekle arana koyup sert bir dille hayır diye bağırarak işte köpeği uzaklaştıracaksın. Hiçbir zaman arkanı dönmeyeceksin. Koşarak ya da bisikletle kaçmaya çalışmayacaksın. O senden hızlıdır. Seni yakalar bir şekilde. Durmak ve ona aslında hani bir nevi sana saldırmasını engellemek için daha sert bir dille şey yapmak lazım. Müdahale olmak ya da müdahale etmek lazım. Neyse bu da böyle geçmiş olsun. Neyse köpeğin ismini de öğrendik. Mia'ymış. Bir dahakine gittiğimde Mia'cığım derim. Herhalde biraz beni tanır diye düşünüyorum. Şurada da var birkaç manyak köpek ya, dur bakalım inşallah uyuyordur. Ya bir de köpeklerin enteresan bir şeyi var. Bak öğle saatlerinde daha saldırgan oluyorlar, uyuşuk oluyorlar. Genelde uyuyorlar herhalde, öyle bir şeyleri var. Akşam saatlerinde falan daha gergin ve saldırgan, daha korumacı oluyorlar çevrelerine karşı. Gündüz bu saatlerde biraz daha böyle şey davranabiliyorlar. Pek umursamayabiliyor yanından geçsen de. Ya motorda da böyle, bisiklette de böyle. Sakin olmak lazım. Araba olmayınca bak burada da var bir tane. Bu alıştı ama bana ya artık şey yapmıyor. Eskiden bu da havlardı. Evet. İşte bu kadar. Güzel. Kabaklarım bayağı oldu. Yarın inşallah kabakları dikeceğiz bakalım. Perşembeye de domatesleri dikeriz. Ondan sonra cumartesi de perşembe, cuma artık herhalde. Cuma'ya falan da biber falan artık yavaş yavaş tamamlamamız gerekiyor. Açalım şurayı. Okay. Ben şimdi ne yapayım? Üstümü değiştireyim. Sonrasında hemen işe girişmeye başlayalım. Hadi bakalım. Evet, hazırız. Biraz içeride oyalandım. Benim güneş paneli var burada. Elektriğimi de kendim üretiyorum aslında.
Onların akülerinde bir sorun çıktı. 2,5 yıl oldu aslında, çıkmaması lazım jel akü ama anlamadık. Sülfatlaşma olmuş biraz. İşte biraz sanayiye falan götürdük ama çözemediler. Yine iş başa düştü dedik. İşte biraz araştırma falan derken ya canlandırmayı başardım. Şu an 12 voltun üzerinde veriyor. Bir bakacağım. İşte şey yapıyor. İşte bir bu desülfatör gibi bir şeyimiz olmadığı için, yani sülfatlaşmayı tekrar açmamız lazım. Onun için de belki bir iki kez işte şarj deşarj yapacağız. O şekilde çözmeye çalışacağım ama herhalde onunla ilgili de bir video yaparız gibi geliyor. Dur bakalım. Şimdi nereden başlayalım? Bence öncelikle yapacağımız şey bir eldiven mi bulsak kendimiz aslında? Gerek var mı? Neyse, gerek yok. Hortumları taşıyarak işe başlayalım mı? Yok, önce radyomuzu açalım. Pardon, bir saniye. Radyosuz olmaz. Heh, şimdi oldu. Radyoyu da açtık. Şimdi şu borularımızı bir taşıyalım alana. Ondan sonra teker teker dizip şeylere başlayalım. Sonra en sonunda çapay yaparız. Çapay için biraz bekleyeyim de hava bir tık bir gölgelensin, olmazsa o anda başlarım. İyi, hadi bakalım başlayalım. Şimdi şu ana hattı sabitlemeyeyim. Şimdilik dursun. Çünkü ekime göre karar vereceğim. Çok da fazla yukarıda çekmeyelim bence. Biraz az bir yukarı şu ana hat borumuzu az bir şey yukarı alırsak, hafiften de şöyle çevirirsek. Niye böyle oldu? Bunları ters çevireceğim tabii ki. Okey, tamam. Şunları ters çevir. Neden kaynaklı o? Okey, tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Bunu buradan açalım. Bugün de mübarek iyi rüzgar var ha. Ya bu rüzgar bizi bitirdi ya. Bir türlü bizi mutlu etmiyor. Bunların alalım şuradan. Fazla malzeme. Okey. Evet, sonra bunları buraya bağlayacağız. Ekimden sonra. Şurada demirlerimiz var. Demirlere göre bağlayacağız. Hatta az bir şey daha yukarı alınabilir. Önce bir şey yapayım da hortumları bir çekeyim. Sonra ince ayar yapacağız ya bunlara. Az daha yukarı.
alalım şöyle. Tamamdır. Sıradakine bakalım. Evet arkadaşlar. Damlama borularımızı çektik. Aşağı yukarı şurada bir boşluğum var. Buraya bir hat yapacağız. Bu tabii o normalde ters çevirmiştim. Ondan öyle bir şey oldu. Problem değil. Araya bir tane daha koyacağız. 17-18 sıra oldu aşağı yukarı. Her sırada yaklaşık olarak işte 12 ile 14 arası fide dikiyoruz, domates fidesi. Yani 70-80 santim aralıklarla yapıyorum çünkü. Öyle olunca da işte bir 230-240 kök dikeceğiz bakalım. Yaklaşık 120 tane falan bende var. Kendi yetiştirdiğim. İşte bir 100 tane de dışarıdan alacağız. Onunla birlikte bu sene ekimimizi burada yapacağız. Şimdilik şöyle hani normal koydum ama bunları daha sonra bir kazıklarla sabitleyeceğiz. Burada da kavunlarımız var. Kavunları daha önceden dikmiştik zaten. Şurada yavaş yavaş çıkmaya başlamışlar. Hatta bazıları bayağı iyi çıkmış. Buranın bir temizliğini yapacağız daha sonra. Bir ot temizliği olacak. Ondan sonra şurada mesela bak göstereyim şöyle. Görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Daha büyüğü vardı şurada. Mesela şurada olduğu gibi. Şöyle ışığından kaçayım daha net görünür. Bunların işte bir ara ot temizlikleri yapılacak. Daha sonrasında bak şurada çok güzel. Bayağı büyümüş. Bunların cinsleri başka başka. Burada birden çok cinste kavunum var. Sarı kavun var, topatan var. Ne bileyim. Böyle farklı farklı güzel cinslerin olduğu bir alan olacak. İşte bunların bir ot temizliğini yapacağız. Bir çapa yapacağız diplerine yavaşça. Bir de seyreltme yapacağız. Çünkü bunu çekirdekten dikmiştik biz. Çekirdekten diktiğimiz kavunlarda hani iş garanti olsun diye birden fazla çekirdek atıyoruz. Çok çıkarsa da onları seyreltiyoruz. Bire indirmemiz lazım. Çünkü aynı anda bir ocaktan 3 kök olmuyor. O zaman kavunlarını büyütemiyorlar. Bak normalde bazıları kendini kurtarmış. Burada bir kavunum daha var şurada. Görüyor musunuz? Yanmış. Soğuktan yanmış ama tekrar bir yeşil şey vermiş orada. Dur bakalım kendini belki kurtarır. İşte sulamaya başlayıp güzelce bir bakım yaparsak bunlar kendini yavaş yavaş toparlayacak. Şimdi bundan sonrası ne yapacağız? Bundan sonrası geçen hafta şuraya çapa yapmıştık. Buraya bir son çapasını çekeceğim. Karıklarını açacağım. Çünkü yarın veya bir sonraki gün artık bu kabakları buraya dikmemiz lazım. Kabaklar artık viyolde olmuyor. Bir an önce buraya aktarmam gerekiyor. Şimdi ben bir 5 dakika dinlenelim. Bir çay içelim. Ondan sonrasına devam edelim. Bakayım, evet çayımız olmuş. Ben normalde çayı şöyle demliyorum. Biraz farklı. Önce suyu kaynatıyorum. Sonra demliyorum. Demledikten sonra ocaktan alıyorum. Yani ocağın üstünde demletmiyorum. Burada böyle sakin kendi halinde. Bu şekilde daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum ama bu da benim tekniğim. Zaten çayı çok kaynar içmeyi sevmiyorum ben. Yani biraz hani ağzımı yakmayacak. Çok kaynar olduğu zaman sen ağzını yakıyor, o zaman keyif almıyorsun. Çayın tadını da alamıyorsun. Alerjim de pik yaptı. Bugün biraz otla. Mevsim biraz gecikti. Gecikince herhalde otlar daha yeni biraz şey yapıyor. Polen atıyor galiba. Bende de alerji var. İlaç da almadım. Artık gidince bir hemen hızlı bir duş, üstüne bir ilaçla işi çözmeye çalışacağız. Bizimki de böyle. Celladına aşık olmak gibi bir şey işte. Seviyoruz toprak işini. Şey kafama takıldı ya, bu gelirken biraz köpek saldırdığı hikayesi oldu ya. Ya insanlar bence bir şeylerin sorumluluğunu almıyorlar. Yani
ben de çok seviyorum. Biz de köpek besledik. Başka hayvan da çok besledim. Ben burada tavuk da besledim mesela. Hani bir hayvanı almak, beslemek güzel şey ama sorumluluğunu da taşımak lazım. Yani orada kadıncağız çıktı ya işte hadi kusura bakma dedi. Onda bir sıkıntı yok da. Ben de hani bir şey demedim zaten de kaçmış hikayesi. Şimdi şey düşündüm ben. Ben değil de 5-6 yaşında bisiklet süren bir çocuk olsaydı ne olurdu diye düşündüm mesela. Yani istenmeyen durumlarla karşılaşılabilir. Bence özellikle bazı cins böyle agresif karakterli köpek besliyorsanız bunun mutlaka sorumluluğunu almak zorundasınız. Yani herkesin çoluğu çocuğu kıymetli. Herkesin hayatı kıymetli. Sağlığı kıymetli. Yoksa kimsenin hayvan severlikle ilgili en ufak bir problemi yok. Ya ben bu bahçede yani son raddeye kadar fare ilacı bile atmıyorum yani. Tarla faresi falan var burada. Veya kuşlar geliyor işte bizim meyvelerimizi falan yiyor. Diyorum o da onun rızkı, o da yiyecek yani. Ona da yeter, bize de yeter. Sonuçta biz bu işin ticaretini yapmıyoruz. Ama dediğim gibi biraz beni korkuttu açıkçası. Yalan yok. Ama dediğim gibi yani beni korkuttuysa 5-6 yaşında bisiklet binen bir çocuk olsaydı ne olacaktı? Şimdi onu düşününce biraz sahiplerine kızdım açıkçası, yalan yok. Belki de ben fazla hassas düşünüyorum ya. Ya biz burada birinin mesela hani canını yakacak, canını sıkacak bir şey olmasın diye çok çabalıyoruz. Bu en ufak bir canlı da olabilir, bir ağaç bile olabilir. İnsanlar demek ki farklı düşünüyorlar. Bazen düşünüyorum herhalde ben ya başka bir dünyada yaşıyorum. Hani fiziken buradayım ama mental olarak farklı düşünüyorum. İnsanların biraz sorumluluk alması lazım. Çay da güzel olmuş. İyi, çayımızı da içtik. Kalkalım, şu işleri bitirelim. Geç kalmayalım fazla. Hop, atalım şuraya. Çizmelerimizi bir giyelim yine. Okey, hazırız. Hadi bakalım. Şimdi çapamızı bir çıkaralım bakalım. Bu arada biraz çapa hakkında da bilgi vermiş olalım. Belki almak isteyen birileri varsa çapa çeşitleri hakkında vesaire. Rüzgar beni mahvetti bugün ya.
Rüzgar oldukça bu tozlaşma oluyor. Tozlaşmada bizim gibi alerjisi olan insanlar için maalesef nefes almamızı bile güçleştiriyor yani. İçeriye de bir şey yapmak lazım. Yaprak biti sarmış etrafı da. Neyse bakalım artık ona bir çare düşüneceğiz. Şuraya koyalım. Şimdi arkadaşlar, çapaların çeşitleri var. Yani çapa alırken nelere dikkat etmek lazım? Birincisi, nerede kullanacaksın? Ne kadar bir alan üzerinde çalışma yapacaksın? Bunların alt modelleri var. Mesela daha küçük olanları. Ya onlar daha böyle küçük, ne bileyim, villa bahçesi 200 metrekare, 300 metrekare bir alan içerisinde hani çalışacaksanız bir anlam ifade ediyor. Ve 700-800 metrekare üzerine çıkacaksan artık bunu biraz daha büyük boylusunu almak lazım. Genelde piyasada da standart olan boyut bunlar. Bunlar normal karbüratörlü, işte yaklaşık 7 beygir gücünde OHV mi diyorlar? OHV tipi motor olan basit bir motor var üzerinde. Burada hani dikkat edeceğin tek şey şu olabilir. Motorun tipine bakmak lazım. Yani bunlar 4 zamanlı motorlar. Bunların küçük modelleri var. Onlarda bu tırpan motorları var. İçerisinde hem yağ hem benzini karıştırarak kullandığımız. Onlar 2 zamanlı motor. Onlarda arıza yapma olasılığı vesairesi daha fazlaca. Bunlar daha az arıza yapıyor. Daha az problem çıkartıyor. Zaten problem çıkaracağı da çok öyle aman aman bir teknolojisi yok. Benzini koyacaksın. İşte şurada bir hava filtresi var. Hava filtresi bunların yağlı. Yani içerisine belli oranda yağ koymanız gerekiyor. Çünkü tozlu ortamda çalışıyoruz. Tozlu ortamda çalıştığımız için ister istemez emme manifoldundan içerisi tozlu havayı çektiği için yağ çabuk kirleniyor. Yani her sezonda mutlaka yağını değiştirmeniz lazım. Bu önemli. Ben açıkçası aldım alalı bir kere değiştirdim ama yanlış yapmışım. Onu da fark ettim. Kesinlikle her sezon değişmesi lazım. Mutlaka şanzıman yağını her sezon değiştirmeniz lazım. Benimkisi kayış aktarmalı bir şanzıman modeli var. Bir de bundan şaftlı olanları var. Bu en giriş sınıfı diyelim aslında bakarsan. Yani fiyat bazında da bunlar bir tık daha ekonomik bir çözüm. Ya ben niye kayışlıyı tercih ettim? Çünkü yani benim bir şeye yaklaşımım şu olacak. Ya benim anladığım ve çözebileceğim bir şey olsun istiyorum. Çünkü ben bunu aldım alalı. Şimdi eşe dostu arkadaşa soruyorum. Ne yapıyorsun diyorum. İşte ben diyor sanayiye aldım götürdüm. Orada bakımını ya. Ya ben öyle bir vaktim de yok. Öyle bir imkanım da yok. Öyle bir aracım da yok. O yüzden hani her şeyini kendim halletmek zorundayım. O yüzden hak edebileceğim ve hani teknolojisini anlayabileceğim bir modelde bir sistemim olursa benim için daha mantıklı oluyor. O yüzden kayışlıyı ben tercih ettim. Çünkü şaftlı olursa hani şaftta olabilecek bir problemden ötürü bunu çözmem daha zor olur. Ama ben kayışlıyı her halükarda çözersin. Bir şey yok zaten. Bir kasnak var, bir kayış var. En kötü ihtimal işte 2-3 yılda bir kayışını değiştirirsin. Yola devam edersin. Başka da onun dışında yapacağın çok da fazla bir şey yok. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün yine çapa yapacağız şu kaldığımız yere. Aynı zamanda şurada bir pulluğumuz var. Buna takılabilen küçük bir pulluk. Onunla da karıklarını açacağım. Yani hem toprağı şöyle bir harmanlamış olacağız. Hem de bir kendimize şöyle bir karık açmış olacağız. Hadi bakalım. Şundan bir tekerlerimi ben bir değiştireyim.
olayımız bu. Bu şekilde karıklarımızı hemen 2 dakikada açmış olduk. Sonra bunun üzerinden bir tırmıkla düzeltme işlemi yapacağız. Yani güzelce tam araları, karıklarını açacağız. Sonra da dikimi hazır olacak. Evet, ben şimdi ne yapayım? Boş durmayayım. Bana müsaade. Ben çalışayım birazcık daha. Şu ağaçların altları kalmıştı. Şu karşı taraf. Onu da bir bitirmiş olayım. Hadi bakalım. Evet, çapayı bitirdik. Şu sulama havuzlarını da yaptım. Bak o şeyle, pullukla. Şimdi yapacağımız tek şey şöyle. Elimizde tırmık ya da çapamız varsa normal çapayla hafiften düzelteceğim. Bir elimle kamerayı tutarken bir elimle de çapayla nasıl göstereceğim bilmiyorum ama şöyle yapacağız. Şuradan alıyoruz, şöyle kenara çekerek yavaş yavaş bunu havuzunu oluşturacağız. Havuzu oluştururken de şöyle yapıyoruz. Ağacın yaprak iz düşümünden, yani ağacın son yaprağı nerede mesela? Şurada. Buradan şöyle göstereyim. Buradan aşağı indiriyorsun işte. Onu kapsayacak şekilde olacak çap şekilde bir havuz oluşturacağız. Sonra buradan daha sonra ben sulama hortumlarını çekeceğim. Boydan boya. Kuyudan bu tarafa doğru. Ben açtığımda her birinin havuzuna suyu dolduracağız. Haftada bir sulamamız lazım. Artık yavaş yavaş da zaten sulamaya başlayacağım. Çünkü toprak çok kuru. Bayağı takır takır kuru neredeyse. Nem hiç yok. Bir an önce sulamaya başlamak lazım. Bir şey daha söyleyelim. Tabi burada bu havuz sistemini yaparken şeye dikkat etmemiz lazım. Suyun ağacın gövdesine değmemesine özen göstereceğiz. Yani direkt burada çukur, yani bizim bu kılcal kökler dediğimiz köklere ulaşacak şekilde olacak. Ağacın gövdesine değdirirsek orada çürüme ya da benzeri şeylere neden olabiliriz. O yüzden ona dikkat edeceğiz. Evet sevgili dostlar. Bugün de bitirdik. Bakalım işleri. Damlama borularımızı çektik. Çapamızı bitirdik. Sulama havuzlarını açtık. Artık yarın bir gelip işte şu ağaçları bir an önce bir sulamam lazım. Çünkü biraz sıkıntı var gibi. Şöyle yapraklar falan çok neşeli değil. Onları bir rahatlatalım. Ondan sonra ağaçların altına boru çekme işini halledeceğiz. Bakalım Perşembe veya daha sonrasında da işte artık fidelerimizi dikmeye başlayacağız inşallah. Evet, şimdilik bu kadar. Fide dikim videosunda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar beğeni ve aboneliklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın.